bireylerin ve toplumun insan onuruna uygun şekilde yaşamlarını sürdürmelerine, iyi olma hallerinin ve yaşam kalitelerinin yükselmesine uluslararası standartlar çerçevesinde katkıda bulunmak amacıyla çalışıyoruz. ...2016 yılından bu yana Mersin'de ve İstanbul'da 12 binin üzerinde ilkokul, ortaokul, lise, okul idarecisi ve öğretmenine yönelik ihmal, istismar, akran zorbalığı ve flör şiddeti başlıklarından oluşan çok geç olmadan eğitimlerini aktardık. Okulda bir istismar veya şiddet mağduruyla karşılaşıldığında yapılması gerekenlerin adım adım yazılı bir akış halinde sunulduğu standart operasyon prosedürü, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri, Cumhuriyet Savcılığı, Baro ve diğer ilgili paydaşlarla odak grup görüşmeleri ve paydaş toplantılarında bir araya gelerek geliştirdik. Standart operasyon prosedürü 2016 yılından beri Mersin'de, 2018 yılından beri İstanbul'da uygulanmaktadır. Ayrıca İstanbul'da bir araya geldiğimiz 3600 öğretmen arasından 36 gönüllü öğretmenle eğitmen eğitimi düzenleyerek programın kademeli aktarım modeliyle yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Çok geç olmadan programına 2021 yılında da devam ediyoruz. ...24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından depremden etkilenen bireylere yönelik saha çalışmaları yürüten, Elazığ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev alan 160 kişilik psikososyal destek ekibine yardım edenlere yardım programı aktardı. Yardım edenlere yardım programı kapsamında travma ile baş etme, psikolojik ilk yardım, afet ve acil durum başlıkları üzerinde durduk. Psikososyal destek çalışmalarımızı bireysel görüşme ve grup çalışmalarıyla sürdürdük. Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde hazırlanan Inspire, çocuğa karşı şiddetin sona erdirilmesine yönelik 7 strateji setinin Türkiye'ye uyarlama çalışmasını üstlendik. Bu kapsamda Inspire e-kitabı ve 2 kaynak kitabın Türkçe'ye çevirisini tamamladık. Ayrıca ilgili paydaşlarla bir araya gelerek Inspire setinin Türkiye lokalizasyonu ve tanıtım çalışmalarını üstlendik. GNDR, afet zararlarının azaltılması alanındaki sivil toplum organizasyonları için küresel ağ desteğiyle afet alanında çalışan, özellikle de arama, kurtarma ve psikososyal destek odaklı sivil toplum kuruluşları, AFAD, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Temsilcilikleri ve akademisyenlerin katılımıyla afet risklerinin azaltılmasına yönelik yuvarlak masa politika oluşturma atölye çalışması düzenledik. Afet konusunda kesişen tematik alanlarda, yani kadının güçlenmesi, çocuk koruma, özel ihtiyaç sahibi bireyler, göçmenler ve benzeri alanlarda çalışan STK'larda söz konusu politika oluşturma toplantısına katıldı. Atölye çalışmasının bir çıktısı olarak afet risklerinin azaltılması politika raporu İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı ve kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlıklı bir gelecek için ilk 1000 gün erken çocukluk gelişimi projesi kapsamında dezavantajlı koşullarda yaşayan genç annelerin ve anne adaylarının beslenme, sağlık, su sanitasyon, eğitim, koruma ve psikososyal destek konuları başta olmak üzere bilgi ve farkındalıklarını geliştirmeyi hedefledik. Bu çerçevede 150 haneyi 6 ay süresince haftalık ev ziyaretleriyle izleyerek söz konusu başlıklarda destekledik, ilgili durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirerek sevk sistemini işlettik. Alliance, İnsani Eylemlerle Çocuk Koruma Birliği liderliğinde çocuk koruma asgari standartları küresel olarak yürütülen bir dizi istişare toplantısı ile 2019 yılında revize edildi.
çalışma için Türkiye'den derneğimize çağrı yapıldı. Bu kapsamda çocuklarla çalışan farklı paydaşlarla istişare toplantıları düzenleyerek ülke raporu hazırladık. Ayrıca Güney Sudan'da yürütülen istişare toplantılarının moderasyonunu ve raporlamasını üstlendik. Bütün bu çalışmalarımızda yanımızda olan siz sevgili destekçilerimize içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Nice teşekkürler.